Bir akşam vakti salonun ortasında devasa, yünlü ve yumuşak bir battaniye seriliydi. Baba, hadi gel. Seni bekliyoruz. İki küçük kardeş heyecanla babalarının battaniyenin altına girmesini bekliyordu. Haydi genç denizciler, hünerlerinizi gösterin bakalım. Baba battaniyenin altına girince kumaş birden Aferin dalgalanan bir denize dönüşüverdi. Kara göründü kaptan, iskele banda. Çocuklar battaniyenin üzerine atladılar. Artık onlar azgın suların cesur kaptanlarıydı. Çocuklar hazır olun, büyük bir dalga geliyor. Güverteye sıkı tutunun. "Sıkı tutunun," dedi babaları. Battaniye altına sakladığı elleriyle dev dalgalar yaptı. Şiş göbekler kahkahadan inip kalkıyor, salonun tavanı gökyüzü gibi uzaklaşıyordu. Abi bak, kocaman dağ var önümüzde. Çık çık bitmiyor. Evet, Aniden harika görünüyor. battaniye Hadi bir dağ zirveye oldu. çıkalım. Tamam, Sart geliyorum. kayalıkları tırmanan iki minik dağcı belirdi. Dağcılar dikkat edin, bu hareketler sanki bir yanardağın oluşumu gibi. Babanın horlamasıyla dağ sarsıldı. Yanardağ gibi. "Dikkat Arkadan edin, çok sağlam yanardağ patlıyor," Biliyorum. diye bağırdı. Battaniye bu kez orman oldu. Kıvrımlı kumaşlar arasından dev aslanlar geçiyordu. Sesime gel. Belki beni öyle bulabilirsin. Kardeşler Labirentin içindeyiz, sessizce sakın kaybolma. süzüldüler. Babanın müthiş hayal gücü her anı canlandırıyordu. Haha, görüyor musun, havada uçuyorum resmen. Kanatlarım var sanki. "Uçuyoruz," dedi küçük olanı. Battaniye şimdi dev kanatlı bir kuşun sırtı olmuştu. Bulutların arasından geçerken babanın yumuşak sesi onlara masallar fısıldıyordu. Abi, bu karanlık taştan odada ne? Burası ne kadar da gizemli bir yer. Derken battaniye bir mağara oldu. İçeride parıldayan hayali elmaslar diziliydi. Baba parmaklarıyla mağara duvarında gölge oyunları yapıp canavarlar oluşturdu. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Eğer çok dikkatli bakarsanız sizi bir hazine bekliyor. Canavarlar Gerçekten aslında mi? dosttu. Nerede? Çocuklara Evet, hadi gizli bulalım. hazinenin yerini fısıldayıp kaçtılar. Kardeşim bak, gölge canavarların bahsettiği hazineleri bulduk. Hazine battaniyenin en derin köşesinde babanın cebindeki renkli şekerlemelerdi. Macera devam etti. Battaniye bu sefer sonsuz bir uzay boşluğu gibi genişledi. Evet yıldız yolcuları, ileride bizleri yepyeni bir galaksi bekliyor. Gezegenler arası yolculukta baba bir kaptan edasıyla yıldızları işaret etti. Zaman neşeyle akıp giderken yorgunluk tatlı bir uyku gibi çökmeye başladı. Şiş göbekler sonunda indi. Maceraların yorgunluğu küçük bedenleri sarmalamıştı. Baba yavaşça battaniyenin altından çıktı ve evlatlarını şefkatle örttü. Rengarenk hayaller battaniyenin her bir ilmeğine sinmiş, orada kalmıştı. Salon artık sessizdi. Ama duvarlar hala kahkahaların yankısını taşıyordu. Çocuklar rüyalarında hala o sihirli battaniyenin üzerinde dünyayı geziyorlardı. Baba koltuğuna oturup gülümsedi. En büyük hazinesi şu an mışıl mışıl uyuyordu. Battaniye sadece bir kumaş değil, sevgiyle örülmüş bir oyun dünyasıydı artık. Yarın yine akşam olacaktı ve yeni maceralar battaniyenin altında doğacaktı. Babalar çocuklarıyla böyle vakit geçirirse masallar asla bitmez ve tükenmez. Gerçek sihir pahalı oyuncaklarda değil, babanın eşlik ettiği hayal gücündedir. Bir battaniye ve bir baba, bir çocuğu dünyanın en mutlu insanı yapmaya yeter.